Hanımlar beyler 8'de sağlık en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hepinize güzel bir sabah diliyorum. Çok güzel bir gün olsun, sağlıklı bir gün olsun. Herkes bugün çok güzel haberler alsın. Onu da hemen ekleyelim. Bugün ağrı yönetimini konuşacağız. Evet, ağrı çekenler inşallah çekmesinler tabii. Herkes TV8 ekranları başına. Değerli bir hocam var. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi, geleneksel ve tamamlayıcı tıp hekimi Doçent Doktor Erdal Dilekçi şu anda yayın konuğum. Hocam bugün ağrı yönetimini konuşuyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel İyi bir sabahlar sabah olsun. hepimiz için. Hemen hocam ağrı nedir? Başlayalım. Ağrı aslında vücudun bize bir fısıldaması ya da kronik hale geldiğinde bağırması diyebiliriz. Dolayısıyla vücut aslında bize ağrıyı verirken bu hoş olmayan ve bizim tecrübeyle daha da fazla her geçen gün öğrendiğimiz duyguyu verirken aslında vücut bize diyor ki bir şeyler yolunda gitmiyor bende. Sen bu yolunda gitmeyen şeylerin yerini, kaynağını bul ve beni ortadan kaldır. Biz ne yapıyoruz? Biz maalesef sadece ağrı kesiciyi yapıyoruz veya veriyoruz ve işte ağrın geçti, tamam, bitti. Aslında bu şuna benziyor. Bu belki günümüzde de çok... Şimdi çocuğumuzun özgür yetişmesini istiyoruz. İşte kendi başına kararlar verebilmesini istiyoruz. Tamam, güzel bir sınırımız olsun. O sınırda serbest özgür olsun. Ama biz eğer çocuk her şuna ellediğinde kafasına vurursak, her bir yanlış yaptığında kafasına vurursak o çocuktan hiçbir beklentimiz olmaz. Çok doğru. Aslında ağrıyı da ben böyle tarifliyorum. Peki kronik ağrı hocam? Kronik ağrıda bu eğer uzarsa, yani 6 hafta hatta 12 haftanın üstüne çıktığında literatür kronik ağrı diyor. Kronik ağrıda iş çok daha farklılaşıyor. İşin içine bu defa santral sinir sistemi, beyin giriyor ve ağrı hafızası başlıyor. Dolayısıyla da burada santral sinir sisteminden kaynaklı kas spazmları, gereksiz elektrik deşarjları, nörolojik deşarjlar başlıyor ki işte o zaman da en tipik bilineni fibromiyalji. Fibromiyalji hocam, evet ya, gerçekten inanılmaz. Herkes yani çok müzdarip. Evet. Çünkü bu çözülemiyor. aslında bu çözülmesi için gerçekten hani yine şeye geliyoruz. Kök nedene gitmemiz gerekiyor. Yani biz eğer fibromiyaljiyi sadece kas hastalığı olarak görürsek ve sadece bir işte bazı ilaç gruplarını verirsek, gönderirsek günü kurtardık. Evet, peki biz kişinin günlük yaşam aktivitelerini ne yaptık? Hiçbir şey yapmadık. Çünkü zaten fibromiyalji hastası gibi bir kronik ağrı hastası bize geldiği zaman bu şu demektir. Ortalama bir yıl boyunca, en az bir yıl boyunca vücut aslında yanlış streslere maruz kalmıştır. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Ya da daha gidelim, kronik ağrının zeminde mutlaka toksisite ve inflamasyon var. Dolayısıyla bizim bu toksite, inflamasyon en çok nereyi bozmuş? Bağırsağı mı bozmuş, beyni mi bozmuş, kasları mı bozmuş veya başka bir organı mı bozmuş? Bunu bulup o zaman tedavi etmemiz lazım. Ama iş kronik ağrıya döndüğü zaman maalesef artık ağrı hafızasıyla da mücadele etmek durumundayız. Yani kök nedeni çözüp aynı zamanda ağrıyla da ilaveten savaşmak durumundayız. Peki hocam, fibromiyalji çözülemiyor dedim ya size. Yani neden sıkça yanlış tanı alıyor fibromiyalji hocam? Çünkü şöyle, biliyorsunuz artık herkes ağrıyla uğraşıyor. Ve ağrıyı çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Onun için ağrı sadece işte 2 yere iğne yapalım veya 2 ilaç kullanalım, hadi bir de akşamında işte şu ilaçları kullanalım diyeceğimiz ve geçiştireceğimiz bir şey olmamalı, özellikle kronik ağrıda. Bir de fibromiyalji gerçekten böyle birazcık kronik kas ağrın var eşittir fibromiyalji. Bu değil aslında. Fibromiyajinin farklı problemleri var. Uyku problemleri geliyor, sindirim problemleri geliyor. Özellikle depresif duygu durum eşlik ediyor, migren atakları eşlik ediyor, bağırsağın irritable bağırsak dediğimiz bağırsak düzeninin bozulması eşlik ediyor ve kişi sürekli ben dayak yemişim gibi ağrım var diyor ve gözünü açamıyor, ayağa kalkamıyor gibi bazı şeyler var. Ama kronik miyofasyal ağrıyla çok karışır. Özellikle kulunç dediğimiz ağrıyla çok karışır. O da çözülmediği zaman kronik ağrı yapar ama ikisi çok farklı paterndir. Dolayısıyla ikisini çok iyi değerlendirmek lazım. Bunun için de işi artık uzmanına bırakmakta fayda var. Çok haklısınız hocam. Peki hocam, migren ve kas iskelet sistemi arasındaki ilişki nedir? Migrenden de çok müzdarip olan insanlar var ve yıllarca uğraşıyorlar.
hani kesin sonuç alamıyorlar? Şimdi şöyle bir aslında hastalık grubu var. Santral sensitizasyon sendromları denen bir şey var. Aslında bu beynin olmayan şeyleri de hastalıkmış gibi algılaması. Bunun içerisinde fibromiyalji var. Bunun içerisinde migren var, depresyon var, irritable bağırsak var, huzursuz bacak var. Bu şu demek aslında Ebru Hanım. Her şey aynı problemler gidiyor ama bize ortaya çıkış şekli farklı hastalıklar gibi geliyor. Veya daha çok karşılaştığımız bir kişide bu farklı hastalıkları aynı anda görüyoruz. Birinci kısım bu. Migreni böyle çok basit bir baş ağrısı gibi almayalım. Dolayısıyla migrende de altta yatan bir ciddi kronik toksisite veya inflamasyondan bahsedebiliriz. Ancak bunun yanında son yıllarda çok da gördüğümüz, yani bu çok dediğim şöyle söyleyebilirim size, %80-90 hastada migren varsa bunun altında bir de postüral problemler var, boyun problemleri var, sırt problemleri var, uyku problemleri var. Ayak iç basma var. Ayak iç basma bir Özellikle. tarafta, çene sıkma bir tarafta, tarafta. bruksizm diğer bir tarafta. Bir tarafta. Bunların her biri aslında farklı göstergeleri. Aslında Zincirleme esasında Zincirleme. hocam. Zincirleme. Zincirleme birbirini getiriyor. Aynen öyle. Onun için diyoruz ya biz bütüncül değerlendirelim artık. Yani Çok doğru. bu bütüncül ve bireyselleştirilmiş değerlendirme işte burada da hekim hasta ilişkisindeki farklılığı ortaya koyan bir durum olarak karşıya çıkıyor. Çünkü bir tane Ebru Hanım var. Bir tane Ali'den var. Bir tane Veli'den var. Doğru. Eğer ben her baş ağrısını, migreni herkese aynı kümeye toplarsam ve herkese aynı değerlendirirsem işte o zaman yanlış yapmış olurum. Çünkü birinin beslenmesi bozuk, birinin uyku düzeni bozuk, birinin hareketsizliği var ya da bunların bir ya da birkaçı artık farklı ortamlara, farklı dokuları bozmuş, sistemleri bozmuş. Onun için burada önemli olan şey önce bir kendimiz hastayı görüp değerlendirmek ve bunun arkasından ne yapacaksak tedavi planını yapmak. Ama artık günümüzde maalesef tek bir tedaviyle tek bir kişiyi çözmek çok da mümkün değil. İlk önce hasta desteği almamız lazım. Hasta iyileşeceğine ve iyileşeceği yere inanması gerekiyor. Ve gerçekten ben bu hastalığı ilaç tedavisi sadece tek tedavi ilaç tedavisidir dememesi gerekiyor. Çok Ve doğru. bununla birlikte kombine tedavilerle gitmek gerekiyor. Yani benim hekimlik hayatım 20 yılımı doldurdum. 20 yıl önceyle şu anki arasındaki en büyük fark derseniz ben en büyük ve tek fark derim. Hastaya gerçekten bakış açımız değişti. Çünkü hastalıklar çok değişmeye başladı. Çok doğru hocam. Kesinlikle haklısınız. Hastalıklar değişti. Yeni farklı işte şu anda konuştuğumuz konuyu bir 30-40 yıl önce yoktu böyle bir konu. Evet. Şimdi soracağım soru da onunla alakalı hocam. Size cevabını istediğim soru daha doğrusu. Teknik, evet, teknoloji boynu değil mi Evet. hocam? Bu teknoloji boynu yoktu mesela. Evet. 30 yıl önce teknoloji boynu mu? Nasıl yani? Çünkü 30 yıl önce sadece yılan oyunumuz vardı bizim. Ekranda olunca bitiyordu. Şimdi maalesef öyle değil. Yani yapılan son çalışmalar... Telefon kaç yıldır hayatımızda hocam? 30 yıl. Telefon şöyle 90'ların ortasında diye hatırlıyorum 95'lerde, ülkemizde 94, girdi. 95 evet. Ama akıllı telefonların girmesiyle iş çok daha farklı hale geldi. O iyice olayı acayip bir hale Çünkü getirdi. Çünkü artık- sadece telefon bakıyorduk Evet. o zaman. Şimdi bu Ama sadece... şimdi her şey var burada. Evet, yani bir dünya onun içerisinde Ve dünyanın aslında. içinde ve seninle ilgili her şey. Mektupların burada. Eskiden mektup Evet. vardı değil mi? Mektup vardı. Mektuplar. Artık yeme içmemiz orada. Mesaj Alışverişimiz burada. orada. Alışveriş orada. Tık AVM'lerde tık tık bile bas. gezmiyoruz. Biz 20 yıl önce neyin peşindeydik? AVM'lerde niye kapalı alanda dolanıyoruz? Hadi ne yiyoruz hocam? Bas hemen gelsin. Hadi bir kahve bas gelsin. Evet. Değil mi? Hadi spora üye olalım, basalım olalım. Aynen öyle. Yani hani her şey burada. Bankadan havale gönderelim. Şimdi Yani burada çok ciddi bir şey söylemek istiyorum. Mesela bunu en fazla biz kafelerde ve havaalanlarında görüyoruz. Herkes laptopu elinde ve şu şekilde. evet. Artık biz Türk toplumu olarak maalesef tuvalete dahi laptopla giriyoruz. Telefon ve tableti geçtim bakın. Tabletle Yapmayın ya. giriyoruz. O kadar. Ve şöyle bir şey, yani biz gerçekten bunu çok sık görüyoruz. Ya ben hatta şöyle söyleyeyim, bir gün içerisinde normal boyun gördüğüm hasta belki bir kişidir.
Çok iyi günümdeysem bir kişiyi görüyorum. Hocam yapıyoruz biz ya, bakın böyle şey. Yani Çalıştığımız. keşke sizin gibi hasta gelse bana, sorun yok. Ama şöyle de bir şey var. Bakın, siz kendinize iyi davrandığınız için, aslında kilit nokta bu. Evet. Siz kendinize iyi davrandığınız için vücudunuz da size iyi davranmaya başlıyor. Değil mi? Olay bu aslında. Harikasınız hocam. Çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür Süre ediyorum. yetmediğine bekliyorum sizi. Teşekkürler. Tekrar Görüşmek teşekkürler. üzere. Hanımlar beyler, 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.